Orhun yazıtları nedir? Türklüğün kökü, temeli ve tapusu şu anda Moğolistan sınırları içinde bulunan Orhun Vadisi'ndeki birkaç taşın üzerinde yüzyıllardır durmaktadır. İşte bu taşlara verilen isim Orhun abideleridir. Ya da dönemin kök Türkleri deyimiyle Bengü taş. Bengü taş sonsuza kadar var olacak taş anlamına gelmektedir. Orhun yazıtları birden çok taştan oluşmaktadır. Tonyukuk anıtları 2 tanedir. Kültigin anıtı ve Bilge Kağan anıtıdır. Orhun yazıtları Orhun abidesi ya da Göktürk yazıtları olarak da bilinir. Orhun runik alfabesi ile Göktürkçe ve bir kısmına Çince olarak yazılmıştır. İlk Türkçe yapıt olarak tanınmıştır ancak ondan daha önce yazılmış olduğu bilinen yazıtlar da sonradan keşfedilmiştir. Orhun yazıtları Türklerin devlet anlayışı, yönetim biçimi, kültürü, komşularıyla olan ilişkiler, sosyal yaşantısı, Kültigil'in, Bilge Kağan'ın ve diğer Kağanların başarılarını anlatan konuları ele alır. İkinci Göktürk Kağanlığı hakkında. İkinci Göktürk Kağanlığı 682-744 yılları arasında Orta Asya'da hüküm süren bir Türk devletidir. İkinci Göktürk Devleti 50 yıllık bir Çin esaretinin ardından Türklerde Kut'a sahip olan ve bu yüzden çok önem arz eden Aşina soyundan gelen Kutluk Kağan'ın başlattığı ve akıl hocası Bilge Tonyukuk'un desteğini alan isyanla beraber 682 yılında kurulmuştur. Muhtemel başkenti Ötüken'dir. İkinci Göktürk Kağanlığı günümüz Moğolistan sınırları içinde bulunan Orhun Vadisi'nde yer alır. Göktürkler batıda Hazar Denizi'nden doğuda Kore Yarımadası'na kadar uzanan geniş bir coğrafyada at sürmüştür, etkili olmuştur. İkinci Göktürk Kağanlığı aynı zamanda Doğu Göktürk Kağanlığı olarak da bilinir. Kutluk'a tahta geçtikten sonra devleti derleyip toparlayan anlamına gelen İlteriş ünvanı verildi. Kutluk İlteriş Kağan kardeşi Kapkan Kağan'ı şat ilan etti ve Vezir Tonyukuk'u diplomasi ve ordu işlerinin başına geçirdi. İkinci Göktürklerin en önemli hükümdarları Kutluk İlteriş Kağan, Kapkan Kağan ve Bilge Kağan'dır. İlteriş'in vefatından sonra kardeşi Kapkan Kağan hükümdar oldu ve onun döneminde devlet eski haşmetini buldu. İlteriş Kağan'ın Bilge ve Kültigin adlı 2 oğlu vardı. Öldüğünde bunlar 8 ve 7 yaşlarındaydılar. Kapkan Kağan kendisinden sonra kendi çocuklarını tahta geçirmeye çalıştı ancak bu Kut inancına uygun değildi. Bilge Kağan kardeşi Kültigin ile birlikte darbe yaparak tahtı ele geçirdiler. İki kardeş babalarının ve amcalarının devrinden kalmış ihtiyar veziri ve aynı zamanda Bilge Kağan'ın kayınpederi olan Tonyukuk'un da yardımıyla devleti daha da kuvvetlendirdiler. 734'te de Bilge Kağan öldü. Bilge Kağan'ın ölümünden 10 sene kadar sonra da Uygurlar devleti ele geçirerek 745'te Göktürk hakimiyetine son verdiler. Göktürkler milattan önceki asırlarda Hunlar tarafından kurulup değişen sülaleler ve boylar idaresinde devam ede gelen Asya'daki Büyük Türk İmparatorluğu'nun 6. asır ile 8. asır arasındaki devresinde hüküm sürmüşlerdi. Orhun yazıtlarındaki önemli karakterler. Orhun anıtlarını iyice kavrayabilmek için önce bazı tarihi figürleri tanıyalım. Bilge Kağan, Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağanı olarak tanındı. İkinci Göktürk Kağanlığı'nın Kağanlarındandır. 683 yılında doğdu ve 25 Kasım 734'te öldü. Güçlü bir hükümdar olan Bilge Kağan'ın cenazesine çevre ülkelerden pek çok güçlü hükümdar katıldı. Babası İlteriş Kağan'ın ve amcası Kapkan Kağan'ın himayesinde büyüdü. Kardeşi Kültigin'in yardımı ile Türk töresine uygun olmayan bir şekilde tahtı oğullarına bırakmaya niyetlenen amcasına karşı darbe yaparak başa geçmiştir. Kut Bilge Kağan'daydı. 734 yılında bakanı Buyruk Çor tarafından zehirlenerek öldürüldü. Kendisinden sonra başa geçen kişi yeğeni Yollu Tigin ya da başa geçtikten sonraki adıyla Ay Kağan'dır. Anıtını Bilge Kağan öldükten bir sene sonra oğlu Tengri Kağan yazdırdı. Kültigin 684 yılında doğdu, 27 Şubat 731 yılında vefat etti. Bilge Kağan'ın ufak kardeşidir. Devletin askeri kanadını yöneten komutandır. Kültigin 16 yaşındayken amcası Kapkan Kağan ile birlikte 50.000 kişilik Çin ordusuyla yapılan savaşa katıldı ve kahramanlığı ile daha o zamanlar dikkatleri üzerine çekti. Bu onun askeri dehasının daha yalnız başlangıcı olacaktı. Babası Kutluk Kağan öldüğünde ağabeyi 8, Kültigin ise 7 yaşındaydı. Kültigin abisiyle birlikte amcası Kapkan Kağan tarafından büyütüldü. Kapkan Kağan'ın ölümünden sonra Kültigin daha önce Mete Han'ın yaptığına benzer bir darbeyle yönetimi ele geçirdi. Kapkan Kağan'ın oğlunu destekleyen beyleri idam ettirdi. Kapkan döneminde geriye itilmiş olan eski vezir Tonyukuk'u da yanına alarak büyük bir temizlik yaptı
ve sonunda tahta ağabeyini oturttu. O dönemde Bilge Kağan 32 yaşında, Kültigin ise 31 yaşındaydı. Resmi lider Bilge Kağan olsa da ülkede asıl güç ordu komutanı Kültigin'in elindeydi. Ağabeyi ile birlikte ülkelerindeki isyanları bastıran Kültigin'e ilişkin en sağlıklı bilgiler Orhun yazıtlarında yer alır. Kültigin 27 Şubat 731'de 47 yaşındayken öldü. Cenazesine komşu ülkelerden birçok güçlü figür katıldı. Kültigin anıtı vefatından sonra abisi Bilge Kağan'ın emriyle dikilmiştir. Vezir Tonyukuk. Bilge Tonyukuk başvezirlik ve başkumandanlık yapmış, Göktürk devletinin politikasına uzun zaman yön vermiş, akıllı ve hikmet sahibi bir devlet adamıdır. Bilge Tonyukuk aynı zamanda edebiyatımızda hatıra türünün ilk temsilcisi ve ilk Türk tarihçisidir. Kuta sahip köklü Aşina ailesine akraba olan Aşide ailesindendir. Bilge Kağan ve Kültigin'in babaları İlteriş'e vezirlik yapmıştır. İkinci Göktürk Kağanlığı'nın kurucusu İlteriş Kağan'ın Çin'e karşı isyanında yanında yer almıştır. Kapkan Kağan zamanında devlette aktif rol oynamasa da Bilge Kağan ve Kültigin'in darbesinden sonra yine vezir rolünü üstlenmiştir. Tonyukuk ölümünden önce kendi adına 2 adet anıt diktirmiş ve sade bir dille yazıtını oluşturmuştur. Yollutigin. Bilge Kağan anıtı ve Kültigin anıtının yazarı olarak tarihe geçmiştir ve Bilge Kağan'dan sonra Ay Kağan ismiyle devletin başına geçmiştir. Bilge Kağan anıtından bir kesite bakalım. Ben Yollutigin olarak Bilge Kağan için yazılan bu yazıyı kendim yazdım. Bunu yaparken bunca anıtı, süslemeyi, süsü Kağan'ın yeğeni Yollutigin olarak tam 1 ay 4 günde oturup yazdım, süsledim. Kültigin anıtından bir kesite bakalım. Bunca yazıyı yazmayı Kültigin'in yeğeni Yollutigin olarak yazdım. 20 gün oturup bu taşa, bu anıta hep Yollutigin olarak yazdım. Değerli oğullarınızdan, kızlarınızdan çok daha iyi bakarsınız diye. Orhun yazıtları ne zaman, nerede, kimler tarafından keşfedildi, kimler tarafından çevrildi? Orhun yazıtları 1889 yılında Moğolistan'a bağlı Orhun Vadisi'nde Rus Türkolog Nikolay Yadrintsev tarafından keşfedildi. 1889 yılında Rus-Alman arkeolog ve Türkolog Vasily Radlov tarafından yayınlandı. 1890 tarihinde Aksel Olayi heykelin başkanlığında bir Finlandiyalı heyet, 1891'de de Radlov'un başkanlığında ilmi sefer heyeti bölgeye gönderildi. Her iki heyet de eserleri yakından inceledi ve fotoğraflar çekip döndüler. Fin heyeti fotoğrafları Avrupa ilim merkezlerine dağıttı ve büyük atlaslar haline getirdiler. Bu şekilde anıtların çözümlenmesinin önü açıldı. Eski Türk runik yazısı 1893 yılında Danimarkalı dil bilimci Wilhelm Thomsel tarafından deşifre edilerek çevrildi. Thomsel'e tüm Türk dünyası müteşekkirdir. Thomsel deşifre işlemine abidelerde çok kez geçen Tengri, Türk ve Kültigin kelimelerini çözerek başladı. Kendisini burada rahmetle anmış olalım. İlerleyen dönemde Çekoslovak alimi L. Gisel Kültigin heykelinin başını bulup gün ışığına çıkaracaktı. Runik alfabe Proto-Türklere özgü bir alfabe değildir. Runik alfabe biçimi Avrupa'da Cermen kavimleri arasında Futhark alfabesi olarak bilinmekteydi. Türklerin runik alfabe kullanımı Orhun yazıtlarına dayanmaktadır. Yazıyı deşifre eden Thomsel bu Türk alfabesinin Arami alfabesinden türemiş olabileceği görüşünü savunmuştu. Buna karşın Aristov gibi Rus bilginleri bu yazıdaki işaretlerin eski Türk tamgalarından alınmış olabileceğine dikkat çekmiştir. Türk dil bilimci Ahmet Cevat Emre ise Göktürk yazısının Sümer yazısı ile aynı kökten geldiğini varsaymıştır. Bütün bu değişik hatta çelişik saflar arasında söylenebilecek şey bilim çevrelerinde en çok Thomsel'in görüşünün tutunduğudur. Göktürkler çağında yaygınlaşan bu ilk Türk alfabesi yazıtlar dışında yazma eserlerde de kullanılmıştır. Doğu Türkistan yazmaları diye adlandırılan eserler bunu kanıtlamaktadır. Bu alfabenin Göktürklerden sonra gelen Uygurlar döneminde de bir süre kullanıldığı görülmektedir. Göktürk tipi runik alfabe Proto-Türklerin yanında Bulgarlar, Macarlar, Peçenekler, Sekerler tarafından da kullanılmıştır. Runik alfabelerin ortak özellikleri: kazıma tekniği. Runik yazılar genellikle taş, metal veya ahşap üzerine kazınarak yazılmıştır. Fonetik özellikler. Çoğu runik alfabe sesleri doğrudan temsil eden harflerden oluşur. Simge ve sembolizm. Harfler genellikle geometrik ve sembolik şekillerle tasvir edilmiştir. 13. yüzyılda yaşamış olan İlhanlı devleti tarihçisi Alaaddin Atamelik Cüveyni Tarihi Cihangüşşah adlı eserinde Orhun abidelerinden bahsetmiştir. Yazıtların teknik özellikleri nelerdir?
Orhun abidelerinde bulunan yazım şeklinin İsa'dan sonra ilk asırlarda ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Bu ilk alfabenin Arami, Soğut, Pehlevi gibi yabancı asıllı olduğunu kabul edenler vardır. Ancak ortada bir ispat yoktur. Yazıların Türk asıllı olduğunu öne sürenler de az değildir. Orhun yazısına bilim aleminde karakter yazısı benzerliği dolayısıyla eski İskandinav, Cermen gizli yazısına nispet edilerek az önce bahsettiğimiz Türk Run yazısı ya da Runik Türk yazısı adı da verilmiştir. Orhun yazısında harfler bitişmez. Yazı sağdan sola veya yukarıdan aşağıya doğru yazılır. Kelimeler aralarına üst üste 2 nokta konarak birbirinden ayrılır. Orhun abidelerinin yazıldığı Göktürk alfabesi 38 harflidir. Bu alfabede 4 sesli, 9 birleşik, 25 de sessiz harf bulunmaktadır. Göktürk alfabesi Türkçenin tarih boyunca hiç değişmemiş bulunan büyük ünlü uyumu dikkate alınarak düzenlenmiş bir alfabedir. Bu yazıtlardan Kültigin ve Bilge Kağan anıtları Koçot-Saydan bölgesindeki Orhun Irmağı civarındadır. Yazıtlar arasındaki uzaklık 1 kilometre kadardır. Matematik koordinatları 42 derece kuzey enlemi ve 102 derece doğu boylamıdır. Bilge Tonyukuk anıtları ise Kültigin ve Bilge Kağan yazıtlarından yaklaşık 360 kilometre uzakta Tola Irmağı'nın yukarı yatağındaki Bain Tsokto bölgesindedir. İlk abideyi iki parça olarak Vezir Tonyukuk 720-725 yılları arasında dikti. Kültigin abidesini ağabeyi Bilge Kağan 732'de diktirdi ve Bilge Kağan oğlu Tengri Kağan babasının ölümünden sonra 735'te Bilge Kağan anıtını dikti. Kültigin yazıtı. Kültigin abidesi Kağan olmasında ve devletin kuvvetlenmesinde birinci derece rol oynamış bulunan kahraman kardeşine karşı Bilge Kağan'ın duyduğu minnet duygularının ve aynı zamanda kendisini ifade etmesinin içinde yoğun sanat barındıran bir şeklidir. Anıtta Kültigin'in kahramanlıklarından bolca bahsedilir. Aynı zamanda Bilge Kağan halka yaşadığı dönemde yaşananları anlatmış, nasihatler vermiş ve Türk halkının ileride var olabilmesi için yapılması gerekenleri belirtmiştir. Kültigin abidesi kaplumbağa şeklinde oyuk bir kaide taşına oturtulmuştur. Yüksekliği 3,75 metredir. Bir çeşit kireç taşı ve saf olmayan mermerdendir. Yukarıya doğru biraz daralmaktadır. 4 cephelidir. Doğu ve batı cephelerinin genişliği 132, yukarıda 122 santimdir. Güney ve kuzey cepheleri ise aşağıda 46, yukarıda 44 santimdir. Abidenin üstü kemer şeklinde bitmektedir ve yukarı kısımda 5 kenarlı olmaktadır. Abidenin batı yüzüne Çince yazılmıştır. Çince kitabesinde Türk-Çin dostluğu, Türk İmparatorluğu ve Kültigin methedilmekte ve tanıtılmaktadır. Elbette düşman Çin'e Türkçe yazıtlarda çok kere dikkat edilmesi gerektiği yazmaktadır. Çin Kağan'ının yazıta sanat katmak için ve taşa yontulmasını sağlamak için Bilge Kağan'a Çinli işçi sanatkarları da gönderdiğini söylemek gerekir. Yazıtın diğer tüm yüzeyleri Türkçe yazılarla doludur. Yazıtın doğu yüzünde 40 satır, güney ve kuzey yüzlerinde ise 13'er satır vardır. Ayrıca yazıtın kuzey ve doğu, güney ve doğu yüzleri ile güney ve batı yüzleri arasında kenar kısımlarında da küçük yazıtlar bulunmaktadır. Türkçe küçük bir yazıt da yazıtın batı yüzüne kazanılmıştır. Abidedeki kitabelerin yazımı işinde başlarında duran Bilge Kağan ve Kültigin'in yeğeni Yollutigin''dir. Altın kaplumbağa heykeli biçimindeki mermer kaidesi üzerine de 8 satırlık fakat 7-8 kelimesi okunabilen küçük bir yazıt yontulmuştur. Kültigin anıtının detayları. Kültigin anıtında Göktürk tarihine ait olaylar Bilge Kağan ağzından aktarılmış, birlik ve bütünlük mesajı verilmiştir. Batı yüzünde Çince yazılar dışında yazıta sonradan eklenmiş Göktürk harfli 2 satır bulunmaktadır. Yazıtın kuzeydoğu, güneydoğu, güneybatı yüzlerinde de Göktürk harfli Türkçe metinler mevcuttur. Yazıtın doğu, kuzey ve güney yüzlerinin yazıcısı Yollutigin, batı yüzünün yazıcısı ise Tang İmparatoru Hiant Song'un yeğeni Chang Sengün'dür. Kültigin yazıtının doğu yüzünde bütün Türk boylarının ortak tamgası olduğu sanılan dağ keçisi tamgasına, doğuya ve batıya bakan tepelik kısımlarında ise kurttan süt emen çocuk tasvirlerine yer verilmiştir. Yazıt geçen yaklaşık 1300 yıllık süreç içinde önemli ölçüde tahrip olmuştur. Kültigin yazıtından bazı kesitlere bakalım. Güney yüzü. Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağan'ı bu zamanda oturdum. Sözümü tamamıyla işit. Bilhassa küçük kardeş, yeğenim, oğlum, bütün soyum, milletim, güneydeki Şatpıt beyleri, kuzeydeki Tarkat, buyruk beyleri, Oğuz Tatar. 9 Oğuz beyleri milleti. Bu sözümü iyice işit, adam akıllı dinle. Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar onun içindeki millet hep bana tabidir. Bunca milleti hep düzene soktum. O şimdi kötü değildir. Türk Kağan'ı Ötüken ormanında otursa ille sıkıntı yoktur. Doğuda Şantun Kovası'na kadar ordu sevk ettim. Denize ulaşmama da az kaldı. Güneyde 9 Ersin'e kadar ordu sevk ettim. Tibet'e ulaşmama az kaldı. Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle
yumuşak ipek kumaşla aldatıp uzak milleti öylece yaklaştırırmış. Yaklaştırıp konduktan sonra kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. O yere doğru gidersen Türk milleti öleceksin. Ötüken yerinde oturup kervan kafile gönderirsen hiçbir sıkıntın yoktur. Açlık tokluk düşünmezsin. Bir doysan açlığı düşünmezsin. Öyle olduğun için beslenmiş olan Kaan'ının sözünü almadan her yere gittin. Hep orada mahvoldun. Yok edildin diyerek Türk zihin yapısını, haritasını ortaya döküyor Bilge Kağan. Doğu yüzü. Üstte mavi gök, altta Yağız yer kılındıkta ikisi arasında insanoğlu kılınmış. İnsanoğlunun üzerine ecdadın Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini töresini tutuvermiş, düzenliği vermiş. Türk Oğuz beyleri milleti işitin. Üstte gök basmasa, altta yer delinmese, Türk milleti ilini töreni kim bozabilecekti? Türk milleti vazgeç, pişman ol, disiplinsizliğinden ötürü. Bilge Kağan yazıtı. Bilge Kağan abidesi aynı yerde Kültigin abidesinin 1 kilometre uzağındadır. Şekli, tertibi ve yapısı itibariyle Kültigin anıtına benzer. Ancak bu birkaç santim daha yüksektir. Bilge Kağan anıtı yıllar içinde hem devrilmiş hem de parçalanmıştır. Onun için tahribat ve silikler bunda çoktur. Bu abideyi de yeğen Yollu Tigin yazmıştır. Bilge Kağan yazıtının en ünlü bölümü Bilge Kağan'ın söylediği Türk Töresi adlı şiirdir. Şiirde Türk toplumunun önemli değerleri, Türklerin tarih boyunca kazandığı zaferler anlatılır. Bu bölüm Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Orhun yazıtlarının en ünlü kısımlarından biridir. Bilge Kağan yazıtı Türk dilinin Orta Türkçe dönemindeki en önemli örneklerinden biridir ve Türk tarihine ışık tutan önemli bir belgedir. Bilge Kağan anıtı detayları. 734 yılında ölen Bilge Kağan adına oğlu Tengri Kağan tarafından yaptırılan bu anıt 735 yılında dikilmiştir. Anıtta Bilge Kağan'ın ağzından devletin nasıl büyüdüğü anlatılmış, Kültigin ölümünden sonraki olaylar ilave edilmiştir. Ayrıca Kağan'ın konuşmasından başka yeğeni Yollu Tigin'in kayıtları da yer almaktadır. Anıtın güneydoğu, güneybatı ve batı yüzlerinde de küçük metinler bulunmaktadır. Yaklaşık 3,75 metre yüksekliğinde olan yazıt 4 cephelidir. Yazıtın doğu yüzünde 41, kuzey ve güney yüzlerine 15'er satır Göktürk harfli Türkçe metin bulunmaktadır. Batı yüzünde ise Çince bir metne yer verilmiştir. Batı yüzünün tepelik kısmının ortalarında da Göktürk harfli Türkçe manzum metin yazılmıştır. Yazıtın güneydoğu, güneybatı ve batı yüzlerinde de Göktürk harfli Türkçe metinler bulunmaktadır. Bilge Kağan anıtından bazı kesitler. Doğu yüzü. Tanrı gibi Tanrı yaratmış Türk Bilge Kağan'ı sözüm. Babam Türk Bilge Kağan'ı. Sihir, 9 Oğuz, 2 Ediz çadırlı beyleri milleti. Türk tanrısı üzerinde Kağan oturdu. Oturduğumda ölecek gibi düşünen Türk beyleri milleti sevindi baktı. Üstte mavi gök, altta Yağız yer kılındıkta ikisi arasında insanoğlu kılınmış. İnsanoğlunun üzerine ecdadın Bumin Kağan İstemi Yabgu oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini töresini tutuvermiş, düzene sokuvermiş. Dört taraf hep düşmanıymış. Ordu sevk ederek dört taraftaki milleti hep almış, hep tabi kılmış. Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş. Türk tanrısı mukadder yeri suyu öyle tanzim etmiştir. Türk milleti yok olmasın diye, millet olsun diye babam İlteriş Kağan'ı, annem İl Bilge Hatun'u göğün tepesinde tutup yukarı kaldırmıştır. Türk milleti, ilini, töreni kim bozabilecekti? Türk milleti vazgeç, pişman ol, disiplinsizliğinden dolayı beslemiş olan Kağan'ına hür ve müstakil iyi iline karşı kendin hata ettin, kötü hale soktun. Mukaddes Ötüken ormanının milleti gittin, doğuya giden gittin, batıya giden gittin. Gittiğin yerde kanın nehir gibi koştu, kemiğin dağ gibi yattı. Beylik erkek evladını kul kıldın, hanımlık kız evladını cariye kıldın. Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye babam Kağan'ı, annem Hatun'u yükselten Tanrı, il veren Tanrı, Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye kendimi o Tanrı Kağan'a oturttu tabii. Kuzey yüzü. Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağan'ı. Bu zamanda oturdum. Sözümü tamamıyla işit. Bilhassa küçük kardeşim, yeğenim, oğlum, bütün soyum, milletim, güneydeki Şatbıt beyleri, kuzeydeki Tarkat, Buyruk beyleri, 30 Tatar, 9 Oğuz beyleri milleti. Bu sözümü iyice işit. Adam akıllı dinle. Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar onun içinde millet hep bana tabidir. Tonyukuk yazıtı. Tonyukuk abidesi diğer iki abidenin doğusunda bulunmaktadır. Devrilmemiş, dikili 4 cepheli 2 taş halindedir. Birinci taş üzerinde batı ve doğu yüzeylerine 7'şer,
güney yüzünde 10, kuzey yüzünde ise 11 satır olmak üzere toplam 35 satır yer almaktadır. İkinci taşın ise batı yüzünde 9, doğu yüzünde 8, güney yüzünde 6 ve kuzey yüzünde 4 olmak üzere toplam 27 satır vardır. İki taşın toplam satır sayısı 62'yi bulmaktadır. İkinci taşta yazılar daha itinasızdır ve aşınma daha çoktur. Yazılar diğerlerine nazaran kötüdür. Bu abidede de yazı yukarıdan aşağı yazılmıştır. Fakat diğer ikisinin aksine satırlar soldan sağa doğru istif edilmiştir. Tonyukuk, İlteriş Kağan'ın isyanına iştirak ederek ve ta o zamanlardan beri devlette yer almış, sonunda kendi anıtını yaptırmıştır. Olayları sözü uzatmadan ana çizgileriyle vermiş, yeri geldikçe milletin ders alması için öğütlerde bulunmuştur. Zaman zaman atasözlerine ve deyimlere de başvurmuştur. Tam tarihi bilinmemekle beraber 720'li yıllarda yazıldığı düşünülmektedir. Bu anıtı diktiren ve üzerindeki yazıları yazdıran Bilge Tonyukuk'tur. Anıtta Türk milletinin Çin tutsaklığından kurtuluşu ve İlteriş Kağan zamanında Göktürklerin Oğuzlarla, Kırgızlarla ve Çinlilerle yaptığı savaşlar anlatılmakta. Bütün bu olaylarda Bilge Tonyukuk'un rolü özellikle belirtilmektedir. Tonyukuk abidesinden bir kesit. Birinci taş batı yüzü. Türk milleti hanını bulmayıp Çin'den ayrıldı, hanlandı. Hanını bırakıp Çin'e tekrar teslim oldu. Tanrı şöyle demiştir: Han verdim, hanını bırakıp teslim oldun. Teslim olduğun için Tanrı öldürmüştür. Türk milleti öldü, mahvoldu, yok oldu. Günümüz Türk dünyasına bu yazıtlar neden önemlidir? Bu anıtlar Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metindir. Türk tarihinin taşlar üzerinde yazılmış ilk belgesidir. Doğu Göktürklerinin tarihine ışık tutar. Söylev niteliği taşır ve Türk hitabet sanatını erişilmez boyutlara taşır. Türkçe yazılmış ve kayda değer en eski kaynaktır. Türk hitabet sanatının erişilmez bir şaheseridir. Yalın Türkçenin önemli örneklerindendir. Türk dilinin kaynağı, Türk yazı dilinin başlangıcının bilinmeyen dönemlerine kadar gittiğinin delilidir. Türk milliyetçiliği tapusudur. Bu yazıtların Göktürk Kağanlığı'nın Kağanı Bilge Kağan, Tonyukuk ve onun kardeşi Kültigin için dikilmiş olmaları yazıtların önemini arttırır. Yazıtlar Göktürklerin tarihi sürecini, kültürünü ve değerlerini yansıtır. Türk tarihine ışık tutan önemli belgelerdir. Günümüzün birçok sözcüğü ilk haliyle bu yapıtlardadır. Göktürk yazıtları bir Hakan'ın halkına hesap vermesi, halkın devlete, millete karşı görevlerinin hatırlatılması, düşmanın entrikalarına karşı nasıl karşılık verileceğinden söz edilmesi ve Türklerin yüksek ahlak ve seviyesinin anlatılması açısından önemlidir. İlk siyasetname örneğidir. Orhun yazıtlarına nasıl gidilir? Orhun yazıtlarına ulaşmak artık oldukça kolay. Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a Türk Hava Yolları ile 8,5 saatte uçtuktan sonra yaklaşık 400 kilometrelik bir araba yolculuğuyla yazıtların bulunduğu Orhun Vadisi'ne varılabilir. Orhun yazıtları bugün Moğolistan'ın kuzeyinde Karakurum kasabasının yakınında bulunur. Orta Asya'nın bu esrarengiz toprakları tarih tutkunlarını ve maceraperestleri Orhun yazıtlarının izini sürmeye çağırır. Ancak bu yolculuk çok kolay bir macera değildir. Ulaşım ve konaklama konularında önceden planlama yapmak bu antik yazıtlara ulaşmak için çok önemli.